Mantık sorularında size verilen bilgiler kadar sizden gizlenen bilgiler de önemlidir. Soruyu dikkatli dinleyerek tuzaklardan kaçınmalı ve doğru cevabı bulmalısınız. Bu videoda size 5 soru soracağım. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Cemşit kapısı açık kalmış otobüsten dışarı düşer. Ancak ölmez ya da yaralanmaz. Bu nasıl olmuştur? Otobüs hareket etmemektedir. İnsanları şaşırtmaya yönelik sorularda dikkatli olmak son derece önemlidir. Eğer doğru cevap verdiyseniz ayrıntılara önem veren bir zekanız var. Dikkatli ve zekisiniz. Eğer cevabı bulamadıysanız sınırlı düşünme tuzağına düşmüşsünüz demektir. Elimizdeki veriler sadece ortada bir otobüs ve içinde bir kişi olduğu yönündeydi. Kimse otobüsün hareket halinde olduğunu söylemedi. Daha çok zeka testi çözün. Eğer sizin başka bir çözümünüz varsa yorumlar bölümünde paylaşın, inceleyelim. Evin bahçesindeki çimenler her gün bir önceki günün 2 katı kadar büyüyor. Çimenler 8. günde bahçenin tamamını kapladığına göre kaçıncı günde yarısını kaplayacak kadar büyür? Her gün bir önceki günün 2 katı büyüyorsa 7. gün bahçenin yarısını, 8. gün tamamını kaplar. Eğer doğru cevap verdiyseniz matematik zekanız yerinde. Soruyu aşamalar halinde ama aynı zamanda bir bütün halinde görerek değerlendirdiniz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz zekanız yeterince iyi değil ve basit sorularda bile bocalıyorsunuz. Kademeli düşünmeyi öğrenmelisiniz. Satranç oynamak kademeli düşünmek için iyi bir yoldur. Gizemli bir adam Cemşit'e altın dolu bir sandık vermiş. Bu sihirli sandığın içindeki altın asla tükenmiyormuş. Cemşit sandıktan çıkan altınlarla zengin olmuş. Bir gün gizemli adam geri dönerek sandığı geri istemiş. Cemşit bir mum göstererek mum bitene kadar sandığın kendisinde kalmasını istemiş. Adam bunu kabul etmiş ama sandığı asla geri alamamış. Bu nasıl oldu? Cemşit mumu söndürür ve mum bitmediği için adam sandığı alamaz. Eğer doğru cevap verdiyseniz en zor durumlarda bile çözüm üreten birisiniz. Zekanız yeterince parlak. Bu özelliğiniz sizi kötü niyetli kişilerin oyunlarından koruyabilir. Eğer cevap veremediyseniz kimi sorunların içinden çıkamıyorsunuz. Aldatılmaya açıksınız. Zeka soruları çözün ve daha dikkatli olun. Biri 23 santigrat derece, diğeri 23 Fahrenheit derece 2 kova su var. Bu 2 kovaya aynı yükseklikten aynı anda 2 altın parçası atılırsa en önce hangi kovaya düşen dibe ulaşır? ...23 Fahrenheit, -5 santigrata karşılık geldiği için o kovadaki su buz formundadır.
Bundan dolayı atılan altın parçası dibe inemez. Eğer doğru cevap verdiyseniz çok dikkatli ve aynı zamanda bilgilisiniz. Fahrenheit detayını gördünüz ve bilginizle bunun suyun donma derecesinin aşağısında olduğunu fark ettiniz. Sürekli söylediğimiz neden sorusunun sorulması gereken bir soruydu. Neden Fahrenheit denmiş de Celsius denmemiş? Bu tür sorularda bu soruyu sorunca cevap için ipucunu yakalamış olacaksınız. Eğer cevap veremediyseniz detaylara dikkat etmeyi öğrenin. Daha dikkatli olun ve genel kültürünüzü arttırın. Bir caddede aynı anda iki araç hareket ediyor. Biri 70 km hızla, diğeri 20 km hızla gidiyor. Ancak caddenin aynı noktasında yan yana geliyorlar. Bu nasıl mümkün olur? İki araç birbirine doğru hareket etmiştir. Doğru cevap verdiyseniz sizi yönlendirmeye çalışan tuzak sorulara karşı dirençlisiniz. Aynı anda hareket etti denerek dikkatiniz dağıtılmaya çalışıldı ama siz üstesinden geldiniz. Eğer cevap veremediyseniz sınırlar içinde düşünmekten kurtulun. Sorulara genel olarak bakın ve size ne söylenmiş, ne söylenmemiş net şekilde görmeye çalışın. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şey Merak'tan videosu seçin ve izlemeye devam edin.